Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok kolay bir yelek çalışması yapacağız. Şöyle gerçekten dokusunu hissetmenizi isterdim. Yumuşacık bir yelek çalışması oldu. Dilerseniz hırka çalışması olarak da devam edebilirsiniz. Benim iplerim yetmediği için yelek çalışması olarak tamamladım. Yapımı çok kolay. Daha önce yapımını çok kez görmüş olabilirsiniz. U yelek deniyor bu yeleklere. Fakat birkaç tane benim de kendime göre püf noktalarım var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İplerimden bahsedecek olursam Nako Paris ipi kullandım. 3 yumak Nako Paris kullandım ve tek kat olacak şekilde Angora tarzı artan iplerimi değerlendirdim. Yani bir kat Angora ipi, bir kat da Nako Paris ipi kullandım. Şöyle 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Yeleğimin ölçüsü medium large aralığında oldu. Hemen size santim hesabını da vermek istiyorum. Kol altından genişliğimiz 55 santimetre genişliğinde oldu. Sizler örmek istediğiniz santim hesabından 1 santimetre, 2 santimetre daha küçük örebilirsiniz. Çünkü biraz esnek bir yapıya sahip modelimiz. Fakat Nako Paris ipini kullandığım için de daha da esnek oldu. Bunları da göz önünde bulundurursanız daha iyi olur. Kol evinin yüksekliği 25 santimetre, omuzdan etek ucuna uzunluğumuz ise 65 santimetre oldu. Sizler farklı iplerle çalışırsanız akrilik yapıda veya yünlü iplerle o zaman yine 1 santimetre küçük olacak şekilde örebilirsiniz. Yani 10 santimetre örecekseniz 9 santimetre olacak şekilde örebilirsiniz. Şimdi burada yeleğimizin şöyle beden genişliğini hesaplarken biraz bakın bu omuzlardaki payımızı büyük bırakıyoruz. Çünkü beden genişliğimizi ayarlayabilmemiz için. Ama çok fazla dışarıya taşmadı. Buradan sadece şu kadar dışarıya taştı. Kol kenarlarında bir sıra lastik çalışması yaptım. Ve bu şekilde toplamış oldu. Hemen şöyle etek ucunda göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde lastik çalışması yaptım. Gerçekten kalıbı çok güzel oturdu. 2 günde tabii ki kalın ipler kullandığım için 2 günde kolaylıkla tamamladım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yeleğimizin yapımına başlayalım. Başlarken ben minyatür bir yelek çalışması yapacağım. Yani baştan sona bütün aşamaları göstereceğim. Şöyle hemen çizmiş olduğum basit bir çizim de var. Onun üzerinde de mantığını size anlatmak istiyorum. Şimdi burada şuradan başlayacağız ve enine öreceğiz. Şimdi enine örerken bakın burası arka beden, burası ön beden. Dolayısıyla hem arka hem de ön bedenin uzunluğuna göre zincir çekerek başlıyoruz. 1 metre uzunluğunda bir yelek isterseniz 2 metre uzunluğunda zincir çekmeniz gerekiyor. Zincirlerinizi fazla fazla çekin. Daha sonra ilk sırayı ördükten sonra o 2 metreyi ya da 1 metreyi ölçerek ona göre sonda kalan zincirinizi bırakabilirsiniz. Şimdi buradan başlayacağız. Bu şekilde öreceğiz. Daha sonra arka beden için yaka boşluğunu ayarlayacağız. Daha sonra tekrar zincir çekeceğiz ve buradan diğer ön bedeni ve arka bedeni tamamlayarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde bir U yelek yapacağız. Şimdi hemen ben burada örnek çalışması için 46-47 tane sanırım zincirin üzerine trabzanlarımı ilk sırada tamamladım. Sizler zincirlerinizi biraz gevşek olacak şekilde çekin ya da kullanacağınız tığ numarasından yarım milimetre daha büyük kullanarak zincirlerinizi çekin. Şu sonda 3 tane zincirimizi ya da 4 tane zincirinizi çok gevşek olmadan normal bir şekilde çekip burada 5. zincirin içine batarak ilk ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra gördüğünüz gibi bütün zincirlerin içine ikili trabzanlar yaparak sırayı tamamladım. Sizler burada ilk sırayı tamamladıktan sonra burada fazla zinciriniz kalabilir. Onu daha sonra kesebilirsiniz. İlk sırayı ördükten sonra burada uzunluğunuzu ölçün. Hatta şöyle ikiye katlayarak ölçerseniz yeleğinizin tam uzunluğunu daha iyi görebilirsiniz. Bakın burada hem ön beden hem de arka bedene başlamış oluyoruz. Şimdi ilk sırayı tamamladıktan sonra bu arada akrilik bir ip kullanıyorum ve 4,5 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Hemen şöyle son trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm.
Terse döndüm. Şimdi ilk trabzanı her zaman bırakıyoruz. Üzerinde zincirimiz var. İkinci trabzanın şöyle çevirdiğimiz zaman arka ilmeklerine batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Bütün trabzanların arka ilmeklerine batarak ikili trabzanlar yapacağız. Modelimiz bu kadar. Tek sıranın tekrarından oluşuyor. Yani yeni sıraya başladığımız zaman da yine arka ilmeklere aynı şekilde batarak devam edeceğiz. Şimdi burada ben hemen ikinci sırayı tamamlayacağım. Üçüncü sırada yaka boşluğunu nasıl ayarladığımı göstereceğim. Evet, burada arka ilmeklere batarak hemen ikinci sırayı tamamlıyorum. Sona kadar ikili trabzanlarımı arka ilmeklere batarak devam ettim. Şimdi sona geldiğimiz zaman burada zincirimiz var. Hemen şöyle zincirimizin de sizin de trabzanınız olduğu zaman da bu şekilde yine arka ilmeğe batıyorum. Bu arka ilmeğe batarken eğer trabzanınız olduğu zaman şu sona geldiğimizde de yine zincirimiz var. Şöyle arka ilmeğe batarken bakın burayı karıştırmayalım çünkü artma ya da eksilme yapabilir. Yine araya batıyorum. Bakın bu şekilde burada biraz daha uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada arka ilmeğe değil üzerine de batabilirsiniz kenar trabzanınızın. Bakın şimdi trabzanımız var. Bu sırayı tamamladığımız zaman. Şimdi burada zincirimizin içine battım. Kenar trabzanımız oldu. Şimdi buradaki ilmeklerimiz biraz esneyeceği için sizler burada biraz trabzanınızın boyunu biraz daha uzatarak yaparsanız daha iyi olur. Ya da şu şekilde 3 kere de çıkarak da yapabilirsiniz. Çünkü burada gerginlik oluşmaması için bakın şöyle ilkinden tek ikisini birlikte toplayabilirsiniz. Çünkü buradaki ilmeklerimiz esniyor. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Yine zincirlerimi de çok sıkı çekmiyorum. Hemen burada ikinci trabzanın arka ilmeğine battım. Tekrar ikili trabzanlarla aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi benim bu örnek çalışması olduğu için ön beden için 2 sıra yeterli. Hemen size şöyle göstereceğim. Ölçüleri nasıl ayarlıyorsunuz? Şimdi bunu bu şekilde ikiye katlayalım. Şimdi arka beden devam edecek. Fakat burada ön bedenin genişliği benim örnek parçam için 2 sıra yeterli. Şimdi kendi hırkamda şöyle göstermek istiyorum. Ön beden 14 santimetre genişliğinde oldu. Bakın burada 14 sıra ördüm. Yaka kesiminin olduğu yere kadar. Daha sonra burada yaka genişliğini bıraktım. Yine burada 14 sıramız var. Şu yaka genişliğimizin olduğu yerde de 3 ya da 4 sıra ördüm. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. 3 ya da 4 sıra ördüm. Şimdi burada bakın çift sayımız var. Tek sayı da olabilir. Ona göre gidiş gelişlerle üzerinde gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Gidiş gelişlere göre sıra sayılarımızı ayarlıyoruz. Şimdi ön bedeninizin genişliğini buradan ölçerken önlerde yapmış olduğumuz lastik çalışmasını da hesaba katarak yapalım. Şimdi ben burada 23 santimetre olana kadar sıralara devam ettim ve 5-6 santimetre de yapmış olduğum lastik çalışmasını eklediğim zaman 27 santimetre genişliğinde oldu. Bir önün genişliğinden bahsediyorum. Bu da large beden için yeterli bir genişlik. Zaten 60 santimetre olursa da yine X large bedene uygun olacaktır. Hemen şöyle dediğim gibi burada sıraları eklerken önlere ekleyeceğimiz lastik çalışması önlerin biraz daha kapalı durmasını sağlıyor. Arka bedende genişliğimiz 50 santimetre oldu. Ön bedenden baktığımız zaman aslında 55-56 santimetre oldu. Tam şu anda hesaplayamıyorum. 54 santimetre oldu. 27 54 santimetre oldu. Şimdi bakın burada artık ben arka bedenin yaka genişliği için bu üçüncü sırayı örüyorum. Sizler bunu belki de 15. sıra olarak öreceksiniz. Şimdi burada benim örnek çalışmam küçük olduğu için 2 sıra yeterli ve örnek çalışmasında yine 2 sıra yaka genişliği bırakacağım. Şimdi burada trabzanlarınızın sayısını şöyle bakın 2'ye katlıyorum öncelikle. Henüz daha tamamlanmamış. Burada bir de omuz payı vereceğim. Şimdi yarı yarıya olacak şekilde burada trabzanlarımızı yapmıyoruz. Hemen şöyle birkaç tane daha öreceğim. Hemen size göstereceğim. Sizler de bu şekilde bir kez sayabilirsiniz. Bu
arka yakayı yaparken bir kez sayıp trabzanlarınızı o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane trabzanım var. Şöyle ikiye katladığımız zaman bakın tam yarıya gelebilmesi için 2 tane daha trabzan yapmam gerekiyor. Şimdi burada omuz payı vereceğiz. Omuz payı nasıl veriyoruz? Bu ön parçaya, öne gelecek olan parçaya ben kendi yeleğimde 4 tane trabzan bıraktım. Şimdi bu ipim ince olduğu için burada 5 tane olacak şekilde ya da 6 tane olacak şekilde trabzanı ön bedende daha fazla bırakıyoruz. Yani ne demek? 22, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Burası bizim ön bedenimiz. Şimdi burada 2, 3 tane trabzanımız kaldı. Şimdi örnek çalışması olduğu için 3 tane bırakacağım. Yani burada 22 tane trabzan ördüm. Burada 25 tane trabzan bıraktım. Bunun 3 tanesi omuz payı olarak bırakmış oldum. Yani şöyle katladığımız zaman bakın şöyle burada birazcık hem yaka boşluğu hem omuz payı bırakmış oluyoruz. Şimdi burada 22 tane, yani sizler bunu yaparken biraz ördükten sonra şöyle ikiye katlıyorsunuz. Burayı sayıyorsunuz. Bu tarafı da sayıyorsunuz. Bu taraftaki sayının şu örmüş olduğumuz arka bedenin sayısından 4-5 tane fazla olmasına dikkat ediyorsunuz. Tabi ince iple yaptıysanız 5-6 tane, kalın iplerle benim gibi yaptıysanız 4 tane trabzanı fazladan bırakmanız yeterli olacaktır. Şimdi burada tekrar sıraya geri dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen arka ilmeklere batarak ikinci trabzanın üzerinden devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım sona kadar. Daha sonra tekrar döneceğim. Buraya geldiğimiz zaman ikinci ön bedene nasıl başladığımızı göstereceğim. Biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu modeli kullanarak çok güzel, kolay bir yelek çalışması yapabilirler. O yüzden birkaç kez tekrar ediyorum. Hemen şöyle sona kadar hızlıca örüp tekrar geliyorum. Evet, ben ikinci sırayı da tamamladım. Sizlerle şuradan başladık. Birinci sırayı yaptım. Burada ikinci sıraya başladım. Daha sonra üçüncü sırayı tamamladım ve yaka genişliğimiz artık yeterli. Şimdi örnek çalışması olduğu için ben 3 sıra yaptım. Sizler ince iplerle çalışıyorsanız, bu şekilde akrilik iplerle 4 milimetre, 3,5 milimetre, 4,5 milimetre tığlara uygun iplerle çalışıyorsanız burada bir sıra daha bu şekilde hem ileri hem de tekrar buraya gelecek şekilde 2 sıra daha eklediğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5. sırada yaka boşluğunuzu tamamlamış olacaksınız. Bunun dışında daha fazla sıra eklemenize gerek yok. Çünkü diğer yapmış olduğumuz yelek çalışmalarına göre burada biraz yaka genişliğini az bırakıyoruz. Şimdi ben kalın iple çalıştığım için bu şekilde 3 sıra yapmam yaka genişliği için yeterli oldu. Şimdi burada bakın bir sıra bu şekilde ilerledik, terse döndüm, pardon şöyle geldim, terse döndüm, tekrar terse döndüm, buraya geldim. Şimdi biz ikinci ön parçaya başlayacağız ve örgümüzün yönü aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi ön yüzden zincirlerimizi çekiyoruz. Burada kaç tane trabzanımız kalmıştı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 tanesi arka beden için, 3 tane de omuz payımız var. Yani toplamda 25 tane çok sık olmayacak şekilde burada zincirimizi çekeceğiz. 2, 3, 4, şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, şöyle 25. zincirimi çektim. Hemen ön yüzden şimdi buradan ilerlerken zincirimi çektim. Şimdi dönüyorum, bu taraftan ilerleyeceğim. Çünkü bu sırada terse dönecek olsaydık hemen şu arka ilmeklere batarak ilerleyecektik. Zincirimi bu şekilde çektim.
şöyle terse dönüp ördüğümüz zaman yine burada arka ilmeklere battığımızda modelimiz bozulmamış olacak. Şimdi burada 25 tane zinciri çektikten sonra biraz gevşek olacak şekilde burada normal bir şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın son zinciri bu şekilde tutmuştum. 5. zincirin içine batıyorum. Burada şimdi şöyle yapacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman 26 tane trabzanımız oluyor. Dolayısıyla burada şöyle 25 değil 24 tane zincir çekiyorum. Bir eksik çekin zincirinizi. Şöyle tutuyorum 24. zinciri. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 4 değil 3 tane zincir çekip bu 24. zincirin yani baştan saydığımız zaman da 4. zincirin şöyle 3 ve 4. 4. zincirin içine ilk trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu ilk ikili trabzanımı yaptım. Burada çekmiş olduğum 3 zincir bizim 25. trabzanımız olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Yani burada 25 tane vardı. 24 zincir çekip hemen orada tuttum zincirimi. Tekrar 3 zincir çekip 4. zincirin içine ikili trabzan yaptım. Yine sırasıyla zincirlerin içine ikili trabzanlar yapıyoruz yakanın olduğu yere kadar. Evet, şöyle 25. ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada hemen şuradan devam edeceğim. Şimdi buradan zincir çekmeseydim 3 zincir çekip döndüğümüz zaman bakın şöyle döndüğümüz zaman burada arka ilmeklere batarak yapacaktık. Dolayısıyla zincirimizi buradan çektiğimiz zaman yine zincirimizin ters tarafına örmedim. Bu şekilde ilerledim. Şimdi bakın şöyle terse dönmüş gibi yani burada sanki 3 tane zincir çektiğimiz zaman şöyle yapsaydım bakın döndüğümüz zaman bu tarafa doğru örecektik. Hemen şöyle devam ediyorum. Burada artık arka ilmeklere batarak devam edeceğim. Şimdi önlerimiz 2 sıra olduğu için bu sırayı devam ediyoruz. Daha sonra bir sıra daha öreceğim. İpimi keseceğim. Hemen şöyle bakın sona kadar ilerleyeceğim. 3 zincir çekip yine terse döneceğim ve burada sona kadar tekrar arka ilmeklere batarak ikinci sırayı tamamlayacağım. Sizler tabi burada örmüş olduğunuz bedene göre medium beden için 13 sıra yapabilirsiniz. Benim her sıranın genişliği 1,5-2 santimetreye yakın oldu. O şekilde iplerinizin yani sıralarınızın genişliği de önemli. Dediğim gibi toplamda ön bedenin genişliği 23-24 santimetre aralığında oldu. Biraz da esnek bir yapıya sahip ve önlerde lastik çalışmasıyla birlikte 27 santimetre oldu. Evet, tekrar sona geldim. Şöyle sonda zincirimizin içine batıyorum. Arka ilmeğe batmıyorum ve burada şöyle 3 kere de çıkarak biraz uzun bir trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve terse dönüyorum. Artık ben örnek çalışmasının son sırasını örüyorum. Hemen ikinci trabzanın arka ilmeğine batarak tekrar trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Evet, ikinci sırayı tamamladım. Örnek çalışmamın sıralarını bu şekilde bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi burada ön yüzden başladığım sırayı terse dönerek ilerledim ve son sırada da yine ön yüzün olduğu sırada bitirdim. Dolayısıyla yeleğimin ön yüzü bu şekilde olmuş oldu. İlk başlamış olduğum sırayı ön yüzü olacak şekilde şimdi katlayıp birleştirme yapacağız. Modelimizin tersi düzü aslında fark etmiyor. Terse çevirip de birleştirme de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde ön yüzden başladığım için yine son sırayı da ön yüzde bitirdim. Burada ipimi kesmeden hemen birleştirme ile devam edeceğiz. Şimdi ikiye katlıyorum. Bakın bu şekilde önden olacak şekilde ikiye katlıyorum. Yeleğimiz gördüğünüz gibi tamamlanmış oluyor. Şimdi burada şu yanları birleştirme yapacağız. Hemen şöyle bakın ipimi kesmeden birleştirme ile devam edeceğim. Son trabzanın üzerinde ilmeğim, tığıma ip almadan bu tarafta yine ilk zincirin ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Biraz uzattım. Hemen ilmeğimi çıkardım.
ikinci trabzanın arka ilmeğine batarak buradan ilmeğimi çektim. Tekrar bu tarafta ikinci trabzanın arka ilmeğine batıp buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi kaydırma yaparken şöyle biraz elimi yatırıyorum ilmeklerimiz küçülmesin diye. O zaman gerginlik oluşur. Tekrar burada sıradaki trabzanın şöyle arka ilmeğinden ilmeğimi çektim. Yine sıradaki trabzanın arka ilmeğine battım ve şöyle elimi yatırarak kaydırma yaptım. İlmeğimi biraz uzattım. Tekrar buradan üstten batıyorum. İlmeğimi çektim. Karşısındaki trabzanın, burada trabzanlarda atlama yapmayalım, kontrol edelim. Tekrar kaydırma yaptım. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Buradan aldım ve kaydırma yaptım. Evet, bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Arka ilmeklere batarak birleştirdiğimiz için burada bedenlerin arasına ve kol altında da yine 1 santimetre kadar mesafe vermiş oluyoruz. Şimdi burada birleştirmeyi yaptım. Ben medium large beden için 25 santimetre kol evi genişliği bıraktım. 25 santimetre olana kadar birleştirmeye devam ettim. Burada birleştirmeyi yaptıktan sonra karşılıklı trabzanları da daha sonra sayarak kontrol ettim, birleştirme yaptığım trabzanları. Şimdi bizim burada 3 tane trabzanımızda fazladan ön bedene vermiştik. O bu şekilde katladığımız zaman bu şekilde en alttan başladığımız için birleştirmeye bu 3 tane fazla trabzanımız omzun olduğu yere geliyor. O yüzden burada aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi ben hızlıca şöyle birleştirmeyi tamamlayacağım. Daha sonra hemen ipimizi kesmeden kolumuzun lastiği ile devam edeceğiz. Evet, şöyle son kaydırmamı yaptım. Şimdi son kaydırmamızı yaptıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen karşı taraftan ilmeğimi çektim. Burada bırakıyoruz ilmeğimizi. Şimdi ipimizi kesmeden koldaki lastik çalışmasına devam edeceğiz. Şöyle hemen burada biraz birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle koyun. Hemen buradaki kol evinin genişliğini ölçün. 25 santimetre olduğu zaman burada bırakabilirsiniz. Yine S beden için 20 santimetre yeterli olacaktır. Kendi kol evi genişliğinizden biraz fazla bırakın yelek çalışmasında. Hırka çalışması yapmak isterseniz o zaman burada ipinizi kesin ve hırka çalışması için tekrar kolları örüp buraya dikmeniz gerekiyor. Şimdi burada hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ilk önce bakın şurada ilk trabzanımız var. Burada arkasına battığım trabzanım var. Hemen şöyle 2 ilmeği ya da şuradan hemen bu arkasına batmış olduğum trabzanı şöyle içinden alıyorum. Ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradakini yine ön ikili trabzan. Üstten batıyorum. Alttan şöyle tığımı çıkardım. Tekrar bir ön ikili trabzan yaptım. Sıradakini tığımı arkadan geçiriyorum. Ve arka ikili trabzan yapacağım. Tekrar ikincisini, yani 2 ön 2 arka ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi. Şimdi gördüğünüz gibi birinci sırada hemen lastik çalışmasını yaptığımız zaman bir sıra örüyoruz ama burada 2 sıra lastik çalışması olmuş olacak. Benim ipim kalın olduğu için yine 2 sıra yapmam yeterli oldu. İnce iplerle bir sıra daha yaparsanız toplamda 3 sıra lastik çalışması yeterli olacak. Çünkü bu yelek çalışmasında omuz payı biraz geniş olduğu için bu şekilde birleştirmeden sonra ilk sırada lastik çalışmasına başladığımız zaman şu bedene ait olan bu sırada yine kol lastiğine dahil olduğu için biraz lastiği içeriye doğru çekmiş oluyoruz. Evet, böyle 2 ön 2 arka ikili trabzan yapıyoruz. Ben kendi hırkamda sadece bir sıra, yani bu sırayı tamamladım. 2 sıra lastik çalışmasıyla kolu bitirmiş oldum. Şimdi burada da bir sıra yapacağım. Şu anda örnek çalışmasında kullandığım iple örmüş olsaydım 3 sıra yapardım. Evet, şöyle sona kadar hızlıca geleceğim. Şöyle dönüyorum, bakın omuzda bıraktığımız fazla paya dokunmuyorum. Onu da yine lastik çalışması olarak örüyoruz. Çünkü bırakmış olduğumuz fazla trabzanlar üzerimize giydiğimiz zaman tam omzumuza denk gelmiş olacak.
Evet, şimdi sona kadar geldim. Bakın sonda da ilmeğin içine battığımız son trabzan var. Hemen onu da arka ikili trabzan yapıyorum. Sadece birleştirdikten sonra burada çekmiş olduğumuz bu 3 zinciri bu şekilde, yani ön ya da arka trabzan değil. Dilerseniz şu ilk trabzanın üzerinden birleştirme yapabilirsiniz ama ben kol altı daralmasın diye yine zincirin üzerinden birleştirme yapıyorum. Burada hemen bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Dilerseniz kaydırmayla devam edebilirsiniz. Yani burada trabzanların şu ilmeklerin üzerine batarak kaydırmalar yaparak sırayı tamamlayabilirsiniz. Hemen şunu arkaya çekeceğim. Evet, bedenimizin bir bölümünü tamamlamış olduk kolla birlikte. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şurada bir sırayı içeriye almış olduk. Kolumuzun lastiğini bir sıra içeriye almış olduk. Şimdi benim yeleğim 2 sıra olduğu için önde tabii ki bu şekilde görünüyor ama lastik çalışması yaptığımız zaman yine düzgün görünecek. Hemen burada da birleştirme yaparken tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şöyle. Şimdi öncelikle burada hemen ilk zincirimizin içine batıyorum. Tığıma ip almadan başlangıç ilmeğim var. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi ilmeğimi çıkardım. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada ilk trabzanın ya da ilk zincirin içine battım. Buradan ilmeğimi karşı tarafa çekiyorum. Tekrar sıradaki trabzanın, şimdi burada zincirlerimiz var. O yüzden zincirin içine battım ve kaydırma yaptım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Burada hep zincirimiz olduğu için zincirin şöyle içine battım. Buradan tekrar ilmeğimi çektim. Sırasıyla kaydırma yapıyorum aynı şekilde. Ve burayı tamamladığımız zaman da yine kolda aynı şekilde lastiğe devam edeceğiz. Evet, şöyle bir kez daha göstereceğim. Şimdi diğer tarafta kaç tane trabzanı karşılıklı birleştirdiysek burada da sayalım. Yine santim hesabı olarak ölçüyoruz ama bir iki tane trabzan fark edebilir. O yüzden karşı tarafta ne kadar trabzanı birleştirdiyseniz burada da hem önde hem de arka bedende trabzanları sayalım. O şekilde birleştirmemizi tamamlayalım. Evet, diğer kolumuzun lastik çalışmasını da tamamladım. Şimdi önce etek ucunun lastik çalışmasıyla devam edeceğiz. En son ön beden ve yakanın lastik çalışmasıyla yeleğimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada hemen tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi burada trabzanlarımız yatay olduğu için bakın şurada ilk zincirin içine batıyorum burada. Yani boşluğun içine batmıyorum. Şu ilk zincirin içine batıyorum. İlk trabzanın üzerine şöyle hemen şu ipimi de bu tarafa çekeceğim. İki ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane sık iğne yapmış oldum. Şu çekmiş olduğum ilmeği de zincirin arasında yürütüyorum. 2 zincir daha ekliyorum. Sık iğne ile beraber 3 zincirimiz oldu. Şimdi hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Bütün yatay trabzanların içine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Lastik çalışmasının ilk sırasında şöyle 2 ikili trabzan yapıyoruz. Yine sıradakinin içine 2 ikili trabzan. Bu şekilde arada ipleriniz varsa onları da gizleyerek trabzanlarınızı örebilirsiniz. Hemen hızlı hızlı ilerliyorum artık. Eğer gerginlik oluşursa o zaman bir tanesine 3 tane, iki tanesine 2 tane yaparak burada ilerleyebilirsiniz. Şimdi iki düz iki ters olacak şekilde lastik çalışması yaptım. Çünkü çok fazla toplamasını istemedim. Bir düz bir ters yaparsanız, yani bir ön bir arka yaparsanız daha fazla toplayacaktır. Hemen sona kadar geldim. Bakın burada birleştirme yerlerine de şöyle batıp bir tane ya da iki tane trabzan yapabilirsiniz. Çünkü kullandığınız ipe göre birleştirme yerleri biraz daha geniş olabilir. Yalnız volanlanma olmamasına dikkat edin. Hemen sıradaki, bakın burada bir tane yaptım, olmadı. Tekrar, çünkü şöyle iki boşluk da birleştirme yerine ait. Şöyle iki tane yaptım. Şimdi zincirle birleştirdiğimiz yerde o kadar pay olmadı. Unuttum burada.
Buraya da mutlaka 2 tane yapmanız gerekir. Yani her birleştirme yerine de aynı şekilde trabzan ekleyin. Tekrar ön bedene geldim. Yine şimdi son boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisini bakın şuraya yapacağım. Yani boşluğun içine yapmıyorum. Şuraya trabzanın üzerine yapıyorum. Bunun sebebi daha düzgün durması için kenarların. Buraya batıyorum. Hemen son trabzanı da bu şekilde yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yine ben kalın iple ördüğüm için 3 sıra lastik çalışması yaptım. Sizler ince iple örerseniz 4 sıra ya da 5. sırada lastik çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, şimdi ben ön yüzden başladım. İkinci sırayı ters yüzden yapacağım. Üçüncü sırayı ön yüzden bitireceğim. Yani sizler de bunu hesaplarsanız son sıranızın ön yüzde bitmesi gerekiyor. O şekilde 4 sıra yapacaksanız yine ön yüzden başlayıp ön yüzde bitirebilirsiniz. Ya da tek sayıda yaparsanız yani 5. sırada o zaman tersten başlayıp tekrar ön yüzde tekrar tersten, bu şekilde ekleyeceğiniz sıralara göre ön yüzde veya ters yüzde bitireceğinizi dikkat edin. Hemen terse döndüm. İkinci trabzanın şöyle altından alıyorum. Öncelikle ön ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradakini de yine üstten aldım. Ön ikili trabzan. 2 ön ikili trabzan. 2 tane de bakın arkadan geçirdim. Şöyle tekrar göstereceğim. Arkadan geçirdim. Bu şekilde arka ikili trabzan yapıyoruz. Ve ikincisi. 2 ön, 2 arka. Tekrar ön ikili trabzan. Şöyle ikincisi. Arka ikili trabzan, yine 2 tane. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ve son sırayı da ön yüzden yine ön trabzanlara ön, arka trabzanlara arka olacak şekilde tamamlayacağız. Hemen bu sırayı bitirip yine başlangıcı göstereceğim. Tekrar sona geldim. Sonda 2 ön ikili trabzanla tamamladım. Şimdi şöyle son trabzanın üzerine batıyorum. Kenar trabzanımız. Buradan ilmeğimi aldım. Yine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen bakın burada terse döndüğümüz için 2 tane arka ikili trabzanımız var. Hemen şöyle arkadan tığımı geçiriyorum. 2 arka ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi. Tekrar bu şekilde kabarık görünenler ön ikili trabzan. Hemen üstten batıyorum. Ve ön ikili trabzan yaptım. Evet, 3. lastik sırasında bu şekilde tamamlayacağım. Hemen burayı tamamlayacağım. Ön bedenin lastik sırasını göstereceğim. Çünkü yakada küçük bir püf noktamız var. Onu göstermek istiyorum. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman son trabzanın şöyle üzerine batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine ipimizi kesmeden ön bedenin lastik çalışmasına başlayacağım. 3 zincir çektim. Şimdi benim örnek çalışması küçük olduğu için burada bir sıramız var. Aslında burada direkt lastik çalışmasına başlayarak devam edebilirsiniz ama biraz bedenleri genişletebilmek için, yani önümüzün kapanabilmesi için bir sıra pay vermek istiyorum. O yüzden burada öncelikle bir sıra ördüm. Kendi yeleğimde de o şekilde yaptım. Şimdi 3 zincir çektim. İlk boşluğun üzerine, gördüğünüz gibi yine trabzanım yatay. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Sadece ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü burada zincirimiz de var. Daha sonra sıradaki yatay trabzanın içine 2 ikili trabzan. Çünkü lastik çalışması yaptığımız zaman yukarıya çok toplamaması için ilk başta 2 tane yaptım. Burada zincirimizle birlikte 3 tane oldu. Ve şöyle 3. yatay trabzanımızın içine de yine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar burada bakın bir bedenimiz trabzanların üzerine, diğer tarafta zincirimiz, burada trabzanlarımız var, burada zincirimiz var. Yine aynı şekilde bakın şu trabzanlarımızın altındaki zincir boşluklarına batarak hepsinin üzerine
birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi ben yakanın olduğu yere kadar devam edeceğim. Hemen yakada trabzanların sayısını vereceğim. Ön bedendeki trabzanlarımı tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yakanın olduğu yere geldim. Arkadaki yaka açıklığın olduğu yerdeyim. Burada trabzanlarımız gördüğünüz gibi yatay olarak görünüyor. Burada 3 sıra yaptım. Sizler dediğim gibi ince iple yapıyorsanız burada 5 sıranız varsa o zaman burada farklı ilerleyeceksiniz. Şimdi ben 3 sıraya göre anlatıyorum. Dönüşlerde burada son trabzanın üzerine ikili trabzanımı yaptım. Hemen şu arada bakın şöyle ilmek boşluğumuz var. Burayı atlıyorum. Hemen yatay trabzanın içine iki ikili trabzan yapıyorum. Şimdi orayı atladığım zaman gördüğünüz gibi küçük bir boşluk oluştu. Hiç önemli değil. Çünkü ikinci sırada lastik sırasını yapacağız. O zaman boşluklar kapanacak. Şimdi ikinci yatay trabzan boşluğuna 3 ikili trabzan yapıyorum. Burada yaka açıklığını çok fazla vermediğimiz için bu yelek çalışmasında burada biraz genişletme yapıyorum. Daha sonra 3. yatay trabzan boşluğuna da 2 ikili trabzan yapıyorum. Dönüşlerde 2 tane yaptım. Burada volanlanma olmaması için hemen şöyle bakın bu ilmeği atlıyorum. Buraya atlıyorum. Şurada ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Yine burada gördüğünüz gibi biraz açıklığımız oldu. Şimdi sizler ince iple yaptığınız zaman burada 3 sıradan fazla yaparsanız yine dönüşlerde 2 tane yapın. Yan yana 2 tane üçerli trabzan grubu yaparsanız burada daha iyi olur. Yani zaten en fazla ince iple örerseniz burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıranızın olması yeterli olacak. Yani 5 sıranın ortadaki 2 sırasına üçerli trabzan grubu yapın. Bu dönüşlerde de yine 2 tane trabzan yaparak dönebilirsiniz. Hemen yine ben etek ucuna kadar trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Tekrar sona geldim. Şimdi sona geldiğim zaman son boşluğun içine 2 ikili trabzan yaptım. Hemen burada yine şuradan bakın şuraya değil şu trabzanın yanındaki ilk zincirin içine batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan daha yaptım. Yani diğer kenarda başlamış olduğumuz gibi 3 tane trabzanımız oldu. Hemen 3 zinciri çektim ve terse dönüyorum. Yine burada da tek sayıda yaparsanız sıralarınızı ters yüze döndüm. Ben 3 sıra yaptım. Ters yüze döndüm ve 3. sırada ön yüzden lastik çalışmamı bitirdim. Şimdi burada döndükten sonra yine şöyle ilkini ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanına ikinci ön ikili trabzanım. Hemen sıradakine arka ikili trabzan. Yine etek ucunda gösterdiğim gibi. Şöyle ikinci arka ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 ön ikili trabzan. Yine 2 tane arka ikili trabzan. Şimdi artık burada devam etmeyeceğim. Çünkü hem kollarda hem de etek ucunda lastik çalışmasını gösterdim. O yüzden burada bu sırayı ters yüzden tamamladıktan sonra bir sırada ön yüzden lastik çalışmamızı tamamlıyoruz. Dediğim gibi ince iplerle yaparsanız belki 5. sırada da lastik çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Hemen şöyle göstereceğim. Örnek çalışmam küçük olduğu için yine de üzerinde bütün detayları vermeye çalıştım. Bakın bu şekilde uzun da bir yelek oldu. 60 santimetre, 65 santimetre benim yeleğimin uzunluğu. Aynı şekilde minyatür bir örneği oldu. Evet bu şekilde lastik çalışmamızı. Şimdi burada fazla yapmış olduğumuz trabzanları yani üçerli gruplarımızı lastik çalışmasıyla toplamış olacağız. Eğer hepsinin içine 2 tane trabzan yaptığımız zaman o zaman çok fazla toplama olup burada çünkü yaka payımız çok fazla değil. O zaman burada ön lastiklerle birlikte yeleğimizi biraz böyle yukarıya doğru çekebilir. O yüzden biraz yakada 1-2 tane trabzanı fazladan yaptık. Buradan ikinci sırayı tamamlayıp sonra tekrar dönüp üçüncü sırayı tamamlayıp burada ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde yeleğimizi kolay bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet yeleğimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.